Murat Bey hoş geldiniz. Bugünkü konumuz ihracat. Ben sizin yanınızda çalışıyorum. 15 sene çalıştım. Üretimi öğrendim, her şeyi öğrendim. Çıkıp kendime şirket açıp hem kendim kazanacağım hem ülkeme kazandıracağım. İhracat yapabilir miyim? 15 senede bilgi mi biriktirdin, sermaye mi biriktirdin, itibar mı biriktirdin, ne kadar biriktirdiğin önemli, nelere haiz olduğun önemli. Tabii ihracat deyince ne anladığın da çok önemli. İhracat nedir? İhracat yurt dışına mal satmaktır. Hani iç piyasada gazoz bile satmamış adamın dünya pazarına tekstil ihracatı ya da herhangi bir şey satması mantığı ne derece doğrudur bilmiyorum. Genelde insanlar işte ben ihracatçı olayım. Eyvallah olalım. Yurt dışına mal satalım ama iç piyasada ne sattık? Hiçbir şey. Satmayı biliyor muyuz? Yok. Üretmeyi biliyoruz. İhracat üretmek değil. İhracat en başta bir pazar bulup bu pazara girmek, bu pazara hitap edebilmek. Üretmek tabii çok önemli. Günümüzde en önemli şey uluslararası pazarı bilmek, bunun ihtiyaçlarını iyi anlamak, o ihtiyaçlara, o fiyat skalasında devamlılığı sağlayacak şekilde hizmet etmek. Birçok üretimde çalışmış ya da üretimin belirli departmanlarda çalışmış arkadaşlarımızın ihracatçı olma hevesi vardır. Fason atölyelerimizden çok teklif gelir. Abi biz ihracat yapacağız, hadi bize de bir ışık ol, yön ver. Klasik bir laf. İyi fasoncu kötü ihracatçıdan çok kazanır derim her zaman. İşini iyi yapan biriysen devam et, senin yolun da doğru. Bilmediğin bir işi yapacağına bildiğin işi yap. Baştan dedik ki hani sen 15 sene çalıştın, ne biriktirdin? İhracat için vizyon gereklidir. Ticareti bilmek gereklidir. Moda bilmek gereklidir. Bunu yapabilecek sermayeye, teknik bilgiye, piyasaya çıktığınız zaman 10 liralık iş yaparken en az 5 liranız olması gerekir. Geri kalan 5 liranız itibardır. İtibar biriktirebildiniz mi? Piyasa size güven sağladı mı? Bunların hepsi bir bütün. Konu uzun. Param var benim. Zenginim ben ya. Bir sürü param var. Yapamıyor muyum yine? Saçılacak param varsa o güzel. Saç. Ama her şey para değil. Dediğim gibi bir kere işi çok iyi bilmek gerekir. Piyasanın ihtiyaçlarını bilmek gerekir. Bu ihtiyaçlara göre de hesap kitap yapmayı bilmek gerekir. Kârını bilmek gerekir. Genel giderini bilmek gerekir. Malzemeleri iyi tanımak gerekir. Ya bileceksin ya bilen birini bileceksin. Bilen biriyle yapacaksın. Para sadece faktörlerden bir tanesi. Üretim bilgisi, pazar bilgisi, koleksiyon, moda, müşteri mümessil, uluslararası ticaret, ödeme sistemi, bankacılık. Say dur yani. Hani tamam da ne kadarını öğrendin işte bu 15 senede? Belli ki ben bu işi yapamayacağım. Şöyle akıllı geçmiş bir 15 sene sadece parayı biriktirmesi gerekmediğini bilir. Piyasada elemansanız dahi namusunuzla hak geçirmeden doğru bir kişilik olarak tanınıyorsanız siz zaten insanlar elinizden tutarlar. Kumaşta verirler, malınızı da boyarlar, malınızı da dikerler, iskontoda yaparlar. En önemli şey ticari itibardır, ticari güvendir. Para en sonuncudur. Pazar payında hiç bilgin yok. Müşteriyle yüz yüze gelmemişsin, bir şey satmamışsın. Ne alır, kaça alır, kaç aylık vadeyle alır, samimi mi, dürüst mü bilmiyorsun müşteriyi. Başarılı olman mümkün mü? Değil. Evet. Oldu mu cevap? Oldu, çok güzel. İhracatçı olmak fevkalade güzel bir şeydir. Ülkemiz adına döviz kazanmaktır. Keşke ihracatçı sayımız artsa, markalaşabilsek, kendi markalarımızı satabilsek, aranan firmalardan, aranan üreticilerden olsak, kendimize ait bir tarzımız, bir standardımız, bir stilimiz oluşsa ve bu aranarak gelinse. Ama Türkiye'deki tekstil ihracatçıların %80'i fiyatı belirlenmiş, hatta dünyanın belirli yerlerinde birkaç defa üretilmiş, adı $2,5 olarak konmuş bir malı acaba 2.40'a yapacak adam var mı diye Türkiye pazarına gelen ve bu işe de hevesli, ya hadi biz de ihracatçı olalım, buradan da bir ucundan kenarından kazanırız diyen yeni kurulmuş sizin gibi heyecanlı insanları ararlar, onların üzerinden de çalışmak isterler. Ta ki zarar edip ceketinizi alıp kaçıp gidene kadar. Türkiye'de genellikle %80'i ihracatçıların adı 2.50 diye konmuş ürünleri yapıyor dediniz. Evet. Türkiye ne zaman kendi markasını satacak veya satabilecek mi? Veya şimdi niye satamıyor? Bunu devletimiz de böyle istiyor. Markalaşalım istiyor. Markualite denilen bir olgu var. Katma değer arttırılmak isteniyor. İhracatın kilo başına bir bedeli var. Bu bedel yukarıya doğru tırmansın isteniyor. Yani fashion ürünler satılsın isteniyor. Basit ürünler Endonezya yapsın, Çin yapsın. Biz biraz daha katma değerli, özel kumaşlar, özel dikişler, özel baskılar, modaya hitap eden ki Blok Moda'da kuruluşundan beri bu amaçla hareket eden bir firmadır. Avrupa'daki modaya kendi koleksiyonu satan bir firmadır. Dijitalleşme imkanlarıyla hele de bunu son derece pratiğe döktük. Hayal ettiği ürünü yarım saat içerisinde istediği modele giydirip gösterebiliyoruz. Marka olmak şart ama tabii çok zor bir süreç. Peki zorluğu ne? Biz bu işi yapamıyor muyuz?
Yaparız. Bizim genç nüfusumuz, genç enerjimiz, gençlerimiz çok iyi yetişiyorlar. Dünyayla entegreler. Bu bir süreç. Türkiye'de altyapıdan gelen çocuklar bilgisayarla çok haşır neşirler, modayla haşır neşirler. İngilizce, Almanca gibi sorunları, yabancı dil sorunları yok. Aşıyorlar bir şekilde. Güzel şeyler olacak Türkiye'de. Ama bizim gibi ustaların yön vermesi gerekecek, ışık tutması gerekecek, önlerini açması gerekecek, desteklemesi gerekecek. Ben ümitliyim. Ümitliyim ve umutluyum. Tecrübe lazım, para lazım, şans lazım. Siz nasıl yaptınız? Saydıklarınız içerisinde samimi, sizinle partner ilişkisine girecek dürüst müşteri de lazım. En önemli şeylerden bir tanesi. Şimdi bu bir zincir. Müşteriniz sağlamsa siz sağlamsınız. Siz sağlamsanız maaşınız sağlam, ödemeniz sağlam. Her şey sağlamsa kaliteye odaklanırsınız, geleceğinize programlanırsınız. Mutlu insan, huzurlu insan başarılı insandır. Ve başarı da insanı huzurlu hale getirir. Şimdi ben uzun seneler profesyonel olarak çalıştım. İhracat firmalarında, değişik pozisyonlarda. Zaman içerisinde olgunlaştım, piştim. Pişersiniz, biriktirirsiniz. Sermaye biriktirirsiniz, bilgi biriktirirsiniz, itibar biriktirirsiniz. Bunların hepsi biriktikten sonra biriyle bir şekilde bir ışık olur ve başlarsınız. Bir de şeydir yani ya nasiptir, rızk işidir. Her şeyi alt alta koyarsanız olmaz. Bazen her şey yolunda gider. Biraz şans, biraz rızk, biraz kader. Ama tabii çok kaderci olup da çalışmaktan vazgeçmemek lazım. Aramak lazım, çalışmak lazım, çalışmak lazım, çalışmak lazım. Siz çalışarak oldunuz ihracatçı ama ben olamayacak mıyım şimdi? Çalışırsan olur. Çok çalışmam lazım. Çok çalışman lazım. Eğer ihracatçı olacaksan birkaç departmanda çalışman lazım. Bir departmanda olmaz. Bir satış departmanında çalışarak ihracatçı olmaz. Bir ihracat departmanında çalışarak gümrük beyannamesi, konşimento, çeki listesi yaptım ihracatçı oldum olmaz. Ya da bir makaslar olduğun zaman ya da bir makinacı olduğun zaman ya da bir kumaş tedarikçi olduğun zaman bunlar olmaz. Bunların hepsi bir bütündür. Dedim ya bileceksin ya bileni bileceksin. O bilenle yapacaksın. Genelde de ihracat firmaları çok ortaklı olur. Herkes işin bir ucundan tutar. Bir işi beraber kazanıp beraber paylaşmak çok zordur. Ortaklık ilişkilerini uzun soluklu tutmak, bundan fayda çıkarmak zor iştir. Para kazanmayı da bunu paylaşmayı da, sorunları da beraber paylaşmayı, ortağının hatasını kendi hatan gibi görmeyi, ortağının başarısını kendi başarın gibi görmeyi bilmek de bir sanattır. Zordur ama yapabilen başarır. Yurt içine satmakla yurt dışına satmak arasındaki fark ne? Yurt dışı deyince Arap coğrafyası da yurt dışı, Kafkas coğrafyası da yurt dışı, Amerika kıtası da yurt dışı. Benim bildiğim Avrupa pazarı. Avrupa demek belirli bir kültür bilincinde iş yapılıyor demek. Ne olursa olsun. Esasında kanunlara, temayüllere uygun iş yapılıyor demek. Herkesin ne istediğini bilip ne verdiğini bilmesi demek. Banka garantisi demek, akreditif demek, doğru iş yapmak demek, kazık atmamak demek, kandırmamak demek. Yani bunların hepsi bir çizginin üzerine, bir standardın üzerinde iş yapmak demek. Mesela en basit farklardan bir tanesi peşin ödeme ya da peşine yakın vadelerle iş yapmak demek. İhracatçılar çok kısa vadeli satarlar, çok kısa vadeli borçlanırlar. Ama iç piyasada 8 ay, 10 ay gibi vadeler konuşulur. İhracatçı döviz konuşur, iç piyasacı TL konuşur. Karlarını maksimize eder, %80-90 karlarını maksimize eder. Bu 8-10 ay içerisinde bu erir. İşte eline kalırsa 10-15 Allah bereket versin der. Ama ihracatçı döviz konuşur, kısa vadeli borçlanır, kısa vadeli alacaklanır. Biraz daha önünü görür. Kadrosunun masrafını, maliyetini buna göre ayarlar. Kârını, zararını çok daha kısa ölçekte önüne koyar, bakar. Kararlarını alır. Dövizin çıkması ya da inmesi ihracatçıları ne kadar etkiliyor? Şimdi ihracatçısınız yani mal satıyorsunuz. Döviz bazında mal satıyorsunuz. Türkiye'de dönem dönem yoğun devalüasyonlar olmuştur. Kur karları maksimum seviyelere ulaştığı dönemler olmuştur. Bu ihracatçıya yarar. Fakat Türkiye ekonomisine bakmak gerekir. Bu kısa vadeli yarayışlardır. Pansuman tedavileridir. Biz ihracatçılar hedeflediğimiz, maliyetini yaptığımız kurdan her şey gerçekleşsin. Borcumuzu bilelim, alacağımızı bilelim, karımızı bilelim şeklinde hareket ederiz. Bu Türkiye ekonomisinde en değerlisi budur. Şirket ekonomisi içinde en değerlisi budur. Ama geçen seneden örnek verirsek yaklaşık 30 civarında arttı. Fakat iç piyasadaki alışverişler de dövize endekslendi. Eskiden %90 civarında bir üretimin içerisindeki pay TL olarak alınır satılırdı, işçilik dahil. Şimdi bu oran %50'lere düştü, 55'lere düştü. Siz geri kalan %50'sinde zaten dövizin artmasıyla çıkmasıyla bir karınız, zararınız yok.
O onu telafi ediyor. İthalatçı bundan rahatsız olur, ihracatçı sevinir bir nebze. Benim kanaatim artmasın, yerinde kalsın. Herkes hedeflediği işi yapsın. Hedeflediği parayı kazansın, hedeflediği borcu ödesin. İhracatın riskleri nedir? Bir kere bundan 10-15-20 yıl önce ticaret daha garantiydi. Akreditifler kullanılırdı. Banka vesayet mukabili dediğimiz garantör banka olurdu. Malın sahibi banka olurdu. Konşimento bankaya yazılırdı. Biz paramızı bankadan garanti şekilde alırdık. Şimdi evrile biz büyük müşteriyiz. Bize açık göndereceksin. Herhangi bir banka garantisi istemeyeceksin. Akreditif olmayacak. Peki böyle. Bunun riskini taşıyoruz. Günden güne, yıldan yıla daha çok taşıyoruz. Eskiden toplam ihracatımızın, 100 ihracatımızın 10 baremi açık hesap olurken şimdi 90 baremi açık hesap. İhracatçısınız, biri gelir size 1000 euroluk iş sorar. Biri gelir 1 milyon euroluk iş sorar. Siz hangisine hazırlıklısınız? Hangi stresi kaldırabiliyorsunuz? Bazı insan 1000 dolarlık borcu veya 1000 dolarlık alacağı kaldırır. Bazısı 1 milyon, bazısı 10 milyon. Yani bu riskle yaşamak da patronluğun en zor taraflarından biridir. Sizden konuyla alakalı bir son söz rica etmek istiyorum. İhracatçı olmak isteyen, tekstilin herhangi bir departmanında yıllarını vermiş, çalışmış ya da küçük işletmeler, artık biz uluslararası standarda gelelim, İhracatçı olalım diyen arkadaşlarımızın bir kere ihracatçının hangi standartlarda bir işletmesi olması gerektiğini bilmesi gerekir. Çalışma örgütünün standartlarına, sosyal standartlarına uygun bir iş yeri olması gerekir. İskanlı iş yeri olması gerekir. Yapı kullanım belgesi olması gerekir. Yangın güvenliğine uygun olması gerekir. İş yerinde iş sağlığı ve güvenliğine uygun bir ortam sağlaması gerekir. İşçilerini Türkiye standardında, hatta Avrupa standardında çalıştırıyor olması gerekir. Her türlü planı, projeyi tamamlaması gerekir. Türkiye'deki kanunlar bir ışık ölçümü, bir gürültü ölçümü istemezler çalıştırdığımız insanların bulunduğu ortamda, ama Avrupalı müşterilerimiz bunu ister. Basınçlı kaplarımızın kontrolünü isterler. Bunu bir araştırsınlar. Bunun bir bütçesini, fizibilitesini yapsınlar. Bir işe girerken fizibilite dediğimiz araştırmanın muhakkak yapılması gerekir. Ben kime ne yapacağım? Nerede yapacağım? Kaça yapacağım? Kaça satacağım? Bunu hangi devamlılıkta, hangi sezonda yapacağım? İnanın böyle haydi bismillah kalkalım da şu işe yapalım denecek işler değildir. Hevesli olan, ideali olan, hedefi olan arkadaşlarıma ümit ediyorum yardımcı oluyordur konuştuklarım. Profesyonel değilseniz profesyonellerden destek almanızı öneririm. Bu işi bilen, yıllarca yapmış duayenlerle çalışmanızı öneririm. Sormanın, öğrenmenin sonu yok. Ama hevesinizi, heyecanınızı lütfen bastırarak doğru işler yapınız, doğru araştırmalar yapınız, sağlam adımlarla gidiniz. Azmimiz yoksa gazoz satalım. Önce gazoz sat. Bak, hani dedim ya, Türkiye'de gazoz satmamışım. İşte İtalya'da polo şort satmaya çalışıyoruz. Şimdi olacak dava mı? Değil. Değil mi?